Musmutlu Yemek Tarifleri kanalımdan saygılar, selamlar. Evde pizza yapmak hem eğlenceli hem de lezzetli bir deneyim olabilir. En pratik, en lezzetli ve kolaylığıyla ortaya çıkacak lezzeti tadanlardan tam puan alacaksınız. Evde pizza tarifim ile sizler de evlerinizde çok lezzetli pizzalar yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yoğurma kabımızın içerisine 1 paket toz instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 bardak ılık suyu ilave ederek üzerine önce 3 su bardağı un ekleyelim, karıştıralım ve geri kalan 2 su bardağı unumuzu da ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. İnstant maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Toparlanan hamurumuzun üzerine örterek hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurun üzerini açalım ve yoğurma kabımız içerisinde elimizle hamurumuzun gazını çıkartalım ve un serptiğimiz tezgaha hamuru alalım. Elimizle yine toparlayıp havasını aldıktan sonra 3 eşit parçaya bölelim. Eğer kalın hamurlu pizza hazırlamak istiyorsanız aynı hamuru sadece 2 eşit parçaya da bölebilirsiniz. Kestiğimiz parçayı beze haline getirerek un serptiğimiz tezgahta merdane ya da oklava yardımıyla açalım. Hafifçe un serperek merdaneye yapışmamasını sağlayabilirsiniz. Videoda gösterdiğim gibi yuvarlak şekil verdiğimiz hamurumuzun kenarlarını kıvırarak yükseltelim. Açtığımız hamuru fırın kağıdı serili fırın tepsisine alalım ve elimizle etrafını düzeltelim. Bir çatal yardımıyla hamurumuzun tüm yüzeyine delikler açalım. Böylelikle hamur pişerken kabarmasını önleyeceksiniz. Pizza tepsisini ya da fırın tepsisini önceden ısıttığımız 180 derece fırının orta rafında fansız ayarında sürerek fırınımıza hamurumuzu 10 dakika pişirip 10 dakika sonra fırından çıkartalım. Hamurumuz pişerken pizzanın sosu için domates sosu, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, kuru fesleğen veya kekik, 3 diş sarımsak ekleyerek güzelce karıştıralım. Sosun detaylı hazırlanışını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Yarı pişen hamurumuzu fırından alıp hazırladığımız sosu üzerine bolca sürelim. Kenarlarına doğru da güzelce sürersek kenarları da daha güzel kızaracaktır. Domates sosunun üzerine bolca dilerseniz mozzarella ya da kaşar peyniri rendesi istediğimiz miktarda yerleştirelim. Üzerine tercihe göre dilimlenmiş sucuk, dilimlenmiş sosis, domates kurusu ya da domates, yeşil biber, dilimlenmiş mantar ve mısır tanelerini ekleyelim. Üzerine koymak isteyeceğiniz malzemelerin çeşidi, miktarı tamamen sizin damak zevkinize, tercihinize kalmış. En son bütün yerleştirmeler bittikten sonra son olarak pizzamızı tekrar fırına sürelim ve 180 derecelik fırında 30 dakika daha pişirmeye bırakalım. Peynirleri güzel bir şekilde eriyen, sucukları, sosisleri gayet nefis bir şekilde pişen pizzamız artık servise hazır. Özellikle çocuklarımızın da çok seveceği ve sevineceği bu pizza tarifiyle artık dışarıdan almaya son. Umarım videoda sizlere faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.